arkadaşlar, Tuğba ile Butik Tatlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere efsane bir yemek tarifi vermek istiyorum. Sizlerin de beğeneceğini umut ediyorum. Gerçekten çok lezzetli ve çok pratik oluyor bu yemek. Lezzetli olduğu kadar yapımı da çok kolay, pişirmesi de çok kolay arkadaşlar. Ve sizleri daha fazla bekletmeden hemen bu tarifin yapım aşamasına geçiyorum. Öncelikle köftelerimizi hazırlayalım. 400 gram yağlı kıymanın içerisine bir miktar tuz ilave ediyorum ve daha sonra biraz pul biber, biraz kimyon ilave ediyorum. Baharat miktarı sizin damak tadınıza göre değişir arkadaşlar. Dilediğiniz farklı baharatları da ilave edebilirsiniz. Şimdi içerisine 3 adet sarımsak rendeliyorum. Sarımsakları rendeledim. Şimdi içerisine galeta unu ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı galeta ununu ilave ediyorum. Dilerseniz bayat ekmek de kullanabilirsiniz galeta unu yerine. Bütün bu malzemeleri kattıktan sonra köftemi yoğurmaya başlıyorum. Bu arada beni hangi ülkeden izliyorsanız kendi dilinizde altyazıya açmayı unutmayalım lütfen. Ve videolarımı beğeniyorsanız, deniyorsanız lütfen küçük de olsa bir emoji olarak yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açarak yepyeni tariflerden ilk sizler haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak, beğeni ve yorum yapmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Sizlerin de gördüğü gibi biraz elime su alarak köftemi daha rahat bir şekilde yoğuruyorum. Bu aşamada köfteyi yoğurmak gerçekten çok önemli. Köfteyi ne kadar yoğurursanız o kadar güzel olacaktır. Hazır olan köfteleri şöyle parmak şeklinde getiriyorum. Parmak parmak yapacağım. Sizler dilediğiniz şekilde köftelerinizi hazırlayabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Köftelerimin tamamını hazırladım. Şimdi diğer malzemeleri hazırlamaya geçiyorum arkadaşlar. 3 adet orta boy patatesi elma dilimi şeklinde doğruyorum ve bir kabın içerisine alıyorum. İncecik gördüğünüz gibi doğradım arkadaşlar. Şimdi 2 adet orta boy soğanı elma diliminde ince ince doğradım ve patateslerin üzerine ilave ediyorum. 1 adet acı köy biberi ve 1 adet kapya biberi olacak şekilde buzluktan biber çıkardım. Biraz karabiber, biraz tuz ve şöyle bir avuç kadar sarımsağı içerisine ilave ediyorum. Şimdi 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçasını üzerine biraz su ilave ederek homojen kıvama getiriyorum. Bu yemeğim için sos hazırlıyorum arkadaşlar. Hazırlamış olduğum salça sosunu malzemelerin üzerine katıyorum ve hemen harmanlıyorum. Burada yine baharat miktarı sizin damak tadınıza kalmış arkadaşlar. Dilediğiniz miktarda baharat ilave edebilirsiniz. Sizlerin de gördüğü gibi salçayı bütün malzemelerle iyice birleştirmeye çalışıyorum.
Ve şimdi geniş bir tencerenin içerisine hazırlamış olduğum bu malzemeyi yerleştiriyorum. Şimdi bu malzemelerin içerisine domates konservesi kullanacağım arkadaşlar. Dilerseniz normal domates de kullanabilirsiniz. Orta boy 2 adet domates olacak şekilde konserveyi ilave ediyorum. Konserve tarifim de kanalımda var. Dilerseniz bu tarifi de kanalımdan izleyebilirsiniz. Ve şimdi hazırlamış olduğum köfteleri tencerenin üzerine yerleştiriyorum. Pratik olduğu kadar pişirme yöntemiyle de çok kolay bir tarif arkadaşlar. Hiçbir şekilde karıştırmayacağız. Kendi halinde ocağın üzerine bırakıp pişireceğiz inşallah. Hazırlamış olduğum bütün köfteleri bu şekilde tencereye yerleştirmeye devam ediyorum. Köftelerin tamamını tencereye yerleştirdim. Şimdi bir yemek kaşığı yine tatlı biber salçası kullandım. Gördüğünüz gibi sos haline getirdim. Köftelerin üzerine gezdiriyorum. Bu tarifimde yaklaşık bir su bardağı kadar su kullandım arkadaşlar. Hazırlamış olduğumuz salçalı soslara kullandığım su. Onun haricinde su ilave etmiyorum. Ve şimdi tencerenin en üstüne yaklaşık bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Yemeğim pişmeye hazır. Tencerenin kapağını kapatıp ocağa alıyorum ve pişirmeye bırakıyorum. Değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim, yemeğim şu an pişti. Bakın hiçbir şekilde karıştırmadım. Hemen servise geçiyorum. Vazgeçilmez bir ana yemeğiniz olacağını umut ediyorum. Bizim çok sevdiğimiz ve çok lezzetli olan bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Bir tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, hoşça kalın.